Herkese selamlar. Atina'da müze geziyorum diye bir seri başlatmıştım. Şimdi Selanik'e geldim. Selanik'te de müze geziyorum. Öncelikle Atatürk Müzesi'ne geldim. Bundan sonra da Bizans Müzesi ve Arkeolojik Müze'ye gittim. Oraları da paylaşacağım. Toplam 3 müze gezdim. Atatürk'ün doğmuş olduğu evinin önünde çay, simit, kahve içebilirsiniz. Kavala kurabiyesi alabilirsiniz. Küçük hediyelik eşya alabilirsiniz. Dükkandakiler Türkçe biliyor. Herkes Türkçe konuşuyor. Ayrıca içeriye girerken bir X-ray cihazından geçiyorsunuz. Çantanızı falan oraya koyuyorsunuz. Herhangi bir saldırı ya da bir şey olmasın diye güvenlik açısından. Ev bu şekilde. Hadi birlikte gezelim. Bazen Atatürk'ün Lakada köyünde doğduğu söylenmektedir. Ama tarihi kesin bir kayıt, bilgi, belge yoktur. Atatürk'ün bu evde Selanik'te doğduğuna dair bilgi ve belge vardır. Bunu da söylemiş olayım. Evin öyküsü bu şekilde. İstiyorsanız durdurup videodan da okuyabilirsiniz. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik geçmişte atılan iftiralar maalesef Atatürk'ün kişiliğine ve mirasına yönelik karalama kampanyalarından bir parçasıdır. Bu tür asılsız iddialar genellikle tarihsel gerçeklikten yoksun ideolojik nedenlerle uydurulmuş söylentilerdir. Konuyu şöyle ele alırsak tarihi gerçeklere sadakat. Zübeyde Hanım Osmanlı döneminde geleneksel değerlere sahip dindar ve saygın bir Türk kadınıydı. Atatürk'ün çocukluk yıllarındaki yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Oğluna disiplin, ahlak ve vatan sevgisini aşılamıştır. Bu durum Mustafa Kemal'in yaşamı boyunca annesine duyduğu derin sevgi ve saygıyı açıkça görmekteyiz. İftiraların amacı ise Zübeyde Hanım'a yönelik bu tür iftiraların amacı Atatürk'ü itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Ancak bu tür iddialar tarihçiler tarafından defalarca çürütülmüştür. Hiçbir tarihi belge veya güvenilir kaynak bu asılsız söylemleri asla desteklemez. Yani kısacası diyeceğim şu ki, tarihsel figürlere saygı göstermek ve onları gerçeklerle değerlendirmek bir toplumun ortak ahlak anlayışının göstergesidir. Zübeyde Hanım'a yapılan iftiralar yalnızca gerçeklikten uzak söylemlerdir ve toplumun büyük kesimi bu iftiraları reddetmektedir. Atatürk'ün kendi sözleriyle de annesinden şöyle bahsetmektedir. Annem tarihin en büyük kadınlarındandır. Atatürk'ün bu ifadesi annesine duyduğu derin sevgiyi ve ona olan hayranlığını açıkça ortaya koyar. Dostlarım, bizlere düşen tarihi şahsiyetlerimize ve onların ailelerine duyduğumuz saygıyı korumak ve onları karalamaya çalışan iftiraları tarihin karanlık köşelerine göndermektir. Detaylar anlatılıyor. Burası da evin bir maketini yapmışlar. Nasıl olduğunu ve maketini gösteriyor. Burada atamızın kullanmış olduğu çatal, kaşık. Burada da slide gösterileri var. Eski Selanik'in resimleri var. Askeri idaredeyken, okuldayken manastır idaresindeki notlarını gösteriyor. Burada da. Burada da kişisel eşyalarını gösteriyor yine.
Türk ve Yunan halkları yüzyıllar boyunca aynı topraklarda, aynı denizlerin kıyılarında kültürlerini paylaşmış, birbirlerinin yaşamına dokunmuş halklardır. Ortak türkülerimiz, yemeklerimiz, dostluk hikayelerimiz iki toplumun ayrılmaz bağlantılarını gösterir. Elbette geçmişte acılar yaşandı. Ama bizler geçmişin izlerini dostlukla silip geleceği birlikte inşa etmek için buradayız. Tarih düşmanlıklar değil, barış ve dayanışma üzerine yazıldığında anlam kazanır. Mustafa Kemal Atatürk ve Eleftherios Venizelos,'un 1930'larda başlattığı barış ve dostluk adımları bizlere iki halkın nasıl da bir arada yaşayabileceğini ve işbirliği yapabileceğini göstermiştir. Onların bu büyük vizyonunu yaşatmak bizim elimizdedir. Ege'nin iki yakasında yaşayan halklar olarak bizler barışın ve dostluğun iki ülke için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Gönül ister ki bu dostluk daha da güçlensin ve gelecek nesillere bir miras olarak aktarılsın. Videoma yavaş yavaş son verirken şunu söylemek istiyorum. Unutmayalım ki barış dolu bir gelecek için her iki halk da kardeşlik köprülerini güçlendirmek zorunda. Ege'nin iki yakasında aynı güneşin altında yaşayan bizler, farklılıklarımızdan çok ortak yönlerimizle bir bütünüz. Yunus Emre'nin söylediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, barışla, dostlukla ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.